Ford Grand C-Max ile birlikteyiz. Grand C-Max adından da anlaşılacağı gibi C-Max'in daha büyük hali. Yani 7 kişi için yaşam alanı sunan versiyon. Bakalım Grand C-Max aileler için gerçekten iyi bir seçenek mi? Gelin hep beraber inceleyelim. Grand C-Max yakın zamanda makyajlandı ve Ford ailesinin diğer modelleriyle benzer bir yüze kavuştu. Bu görmüş olduğunuz krom ve büyük olan panjur Aston Martin modellerinden biraz esinlenmiş gibi gözüküyor. Ama otomobile önden baktığınız zaman gayet güçlü, gayet agresif görünmesinde pay sahibi. Makyajla birlikte Grand C-Max'in farları da yenilenmiş ve bu şekilde otomobil daha genç bir yüze kavuşmuş. Otomobilin profiline bakacak olursak burada makyajla değişen herhangi bir şey yok. Grand C-Max'in küçük kardeşi C-Max ile olan en belirgin farkı burada görmüş olduğunuz tavan rayları ve daha farklı bir açılış sistemine sahip olan kapılar. Arka kapılar klasik tipte açılmıyor. Görmüş olduğunuz gibi sürgülü bir açılış sistemine sahip. Bunun güzel avantajları var. Bu şekilde açıldığı için kapılar buraya özellikle çocuk koltuğunu yüklemek istediğiniz zaman çok rahat yapabiliyorsunuz. Ek olarak da eğer dar alanlara park ettiyseniz bu açılış sistemi sayesinde buradan iniş binişler çok daha kolay oluyor. Bakalım iç mekanda nasıl bir yaşam alanı var? Görmüş olduğunuz gibi burada çok iyi bir diz mesafesi sunuluyor. Burada çocuklar için de eşyalarını koyabilecekleri bir tane tepsi var. Baş mesafesi de yüksek tavandan ötürü bence gayet iyi. Buradan baktığınız zaman her tarafın çok ferah olduğunu söyleyebilirim. Şaft tüneli olmadığı için 3. yolcunun ayakları için gayet iyi yer sunulmuş. Ama 3. koltuk biraz küçük olduğu için burada yetişkinlerin çok rahat etmesi olası değil. Ama bu koltuğun bir tane avantajı var. O da bu şekilde koltuğu katlayarak sağ koltuğun içine koyabiliyorsunuz. Ve bu sayede bagaja işte kayak, snowboard, o tip uzun ekipmanları çok rahat bir şekilde yerleştirebiliyorsunuz. Üçüncü sıraya bu ön koltukları kaydırarak biniyorsunuz. Tabi buranın çok rahat olmayacağını tahmin ediyorsunuzdur diye düşünüyorum. Gördüğünüz gibi şu anda burada fena bir diz mesafesi yok ama tabii koltuk biraz daha önde kalmış vaziyette. Benim demin oturduğum gibi oturduğunuz zaman burası gerçekten çok sıkışık oluyor. Bir de sırtlık biraz fazla alçak. O yüzden sonuç olarak burada bir yetişkinin rahat bir şekilde oturması söz konusu değil. Ama zorda kaldığınız durumlarda özellikle de çocuklu seyahat ediyorsanız buraya 2 kişiyi oturtabilirsiniz. Grand C-Max'in makyajla birlikte arkasında herhangi bir değişiklik yapılmamış. Burada her şey eskiden olduğu gibi yerli yerinde duruyor. Bagaj kapağı elektrikli olarak açılıyor ve normal şartlarda 719 litrelik yükleme hacmi sunuyor. Ama koltukları bu şekilde 7 kişilik düzene getirdiğinizde burada gerçekten çok ufak bir alan oluyor ve sadece elinizdeki ufak eşyaları koyabileceğiniz bir yer var. Fakat demin de dediğim gibi bu koltukları kolay bir şekilde yatırabiliyorsunuz ve işte o zaman burası büyük yüklerinizi bile kolaylıkla yükleyebileceğiniz bir hale kavuşuyor. Şimdi artık montumuzu çıkarıp sürüşe başlama zamanı. İşin keyifli kısmı şimdi başlıyor. Bakalım nasıl bir sürüş özellikleri sunacak bize C-Max. Makyajla birlikte Grand C-Max'in içinde de ufak tefek değişiklikler yapılmış. Bunların en dikkat çekici olanı bence direksiyon simidi. Burada artık daha sportif bir tasarıma sahip 3 kollu bir direksiyon kullanılıyor. Ele iyi oturuyor ve görünümü de gayet hoş. Buradaki bir diğer yenilik ise orta konsolda yer alan yeni dokunmatik multimedya ekranı. Eskiden C-Max'te ve Grand C-Max'te sürücünün çok daha uzağında konumlandırılmış ufak ekranlı bir tane müzik sistemi kullanılıyordu. Fakat makyajla birlikte bu sistem tamamen değiştirilmiş, elden geçirilmiş ve buraya sürücünün çok daha yakınına dokunmatik bir ekran koyulmuş.
Ekranın çözünürlüğü yüksek, dokunmatiğin hassasiyeti de iyi. Rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Fakat burada bir tane olumsuzluk var. O da çok dik yerleştirilmiş olduğu için bu ekran en alttaki düğmelere dokunmaya çalıştığınız zaman biraz zorlanıyorsunuz. Eğer bu ekran biraz daha eğimli olsaymış veya bu parça burada olmasaymış çok daha rahat kullanılırmış. Bu tip aile otomobillerinin olmazsa olmazlarından biri eşya gözleridir. Grand C-Max'te beklentileri karşılayacak küçük eşya gözlerine sahip. Burada elinizin altında gayet geniş bir alan var ve bu parçaların kaydırabilir olma özelliği sayesinde buraya eşyalarınızı rahat bir şekilde koyup sabitleyebiliyorsunuz. Kol dayama da bence oldukça geniş, beklentileri karşılıyor. Torpido gözünün ise bir hayli büyük olduğunu söyleyebilirim. Genişlik konusunda arka sırada olduğu gibi ön tarafta da herhangi bir sorun çekmiyorsunuz. Çok rahat bir şekilde oturma pozisyonunuz ayarlanabiliyor. Grand C-Max'in görüş açıları da bence çok iyi. Büyük cam yüzeyler neticesinde hem önü hem çaprazı hem de arkayı rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Gelelim Grand C-Max'in motorine ve sürüş özelliklerine. Kullanmış olduğum Grand C-Max'in kaputunun altında 1.5 litrelik EcoBoost benzinli motor görev yapıyor. Bu motor tam 182 beygir güç ve 240 Nm tork üretiyor. Ve Grand C-Max'te bu motoru sadece 6 kademeli otomatik şanzımanla alabiliyorsunuz. Motor düşük hacimli olmasına rağmen ürettiği torkla gayet iyi performans değerleri sunuyor. Bence motorun gayet canlı bir yapısı var, hem de Grand C-Max'in bu heybetli büyük gövdesine rağmen. Bu motorla birlikte kullanılan şanzıman 6 kademeli tork konvertörlü bir otomatik bu. Şanzımanı isterseniz manuel olarak da kullanabiliyorsunuz. Değişimleri vites kolu üzerinden gerçekleştiriyorsunuz. Ama bu da alışmış olduğumuz diğer birçok markanın kullandığı tiptekinden farklı. Yani vitesi aşağı veya sağa sola çekmiyorsunuz. Bunun yerine vites topuzunun üstündeki artı eksi düğmelerine basarak değişimleri yapabiliyorsunuz. Açıkçası böylesine bir tasarım bana hem fonksiyonel gelmiyor hem de o manuel vites değiştirme arzunuzu tatmin etmiyor. Sürüş özellikleri konusundaysa Grand C-Max boyutlarından beklenmeyecek kadar dinamik olmayı başarıyor. Tabi Ford genleri taşıdığı için ve Focus platformunda üretildiği için bu araç tabii ki hem süspansiyon sistemiyle hem de direksiyon sistemiyle gerçekten iyi işler ortaya koymayı başarıyor. Grand C-Max'in süspansiyon ayarları iyi bir şekilde yapılmış. Yani hem günlük kullanımdaki konforu yakalıyorsunuz hem de virajlı yollarda gittiğiniz zaman da size o beklediğiniz dinamizmi hissettiriyor. Direksiyon sistemi de hem iyi ayarlanmış ağırlık dengesiyle hem de verdiğiniz emirlere hızlı cevaplar verebilen yapısıyla Grand C-Max'in sürüşünü biraz daha keyifli hale getirebiliyor. Aracın yalıtımı ile ilgili de bence herhangi bir sorun yok. Yol, rüzgar ve motor sesi kesinlikle kabinin dışında kalıyor. Gelelim Grand C-Max'in bu 1.5 litrelik EcoBoost benzinli motorla nasıl bir yakıt tüketim değeri sunduğuna. Bir kere bu motorun adı EcoBoost ve boost konusunda gerçekten beklentileri sonuna kadar karşılamayı başarıyor. Ama Eco konusunda gerçekten bu motorun o kadar da ekonomik olduğunu söylemek ne yazık ki imkan dahilinde değil. Ben bu aracı bir haftadır kullanıyorum ve 250 kilometre mesafe kat ettim. Ve aracı kullandığım süre boyunca ne yazık ki hep 12'li değerlerde gezdim. Yani bu değerin altına düşmeyi pek başaramadım. Sadece belli noktalarda otomobili çok temkinli kullandığım, çok yavaş kullandığım ve açık trafikte 10.8 litrelik bir değeri görmüştüm. Ama onun haricinde o değeri bir daha görmeyi başaramadım açıkçası. Yani her ne kadar kullanımım genellikle şehir içinde, trafikte, iniş çıkışlı yerlerde olmuş olsa da yine de bana sorarsanız bu tecrübe ettiğim rakam gerçekten çok yüksek. Yani eğer siz ekonomiye çok önem veren ve çok temkinli kullanan bir sürücüyseniz bile 10 litrelerin altına düşebileceğinizi bu motorla zannetmiyorum. Grand C-Max, makyajla birlikte yenilenen yüzü ve iç mekanıyla çok daha cazip bir hale gelmiş. Sportif sürüş meraklısı aile babalarının güçlü benzinli motor ve başarılı sürüş dinamikleriyle bu araca ilgi duyabilecekleri kesin. Ama bu motorun yakıt tüketimi konusunda çok iyi olduğunu söylemek zor. Eğer yakıt tüketimi konusunda hassassanız o zaman Grand C-Max'i 1.5 dizel motorla tercih etmeniz daha mantıklı bir seçenek olacaktır. Görüşmek üzere.